Sevgili katıl aboneleri, herkese selamlar, sevgiler. Ben Caner. Bugün sizlere geçen videoda anlatmış olduğum kolokasyon emri burada simülasyon üzerinde daha iyi bir şekilde anlatacağım. Pekişecek. Ondan önce şunu düzeltmek istiyorum. Bakın burada bizim derinlik ekranı simülasyonumuz var. Ne demiştik? Bu taraflar bunlar alış kademeleri, bunlar satış kademeleri. Ama bunlar alış satış kademesi diye ben buradaki 554 hani satış kademesi ya, buraya alış yazamaz mıyım? Yazabilirim. Burası alış kademesi ya, ben buraya satış yazabilir miyim? Yazabilirim. Yani o gerçekleşmese, pasifte dursa bile ben buraya yazabilirim. Öncelikle bu yanılgıyı kaldıralım. Şimdi burada bir derinlik ekranı görüyoruz. Burada hisse senedimiz tavan olmuş. Genelde biz bunu nerede görürüz? Twitter'da bazı komisyoncular vardır ya. 1 liradan 20 liraya giden hisse senedini size pazarlar. Siz bunu 15 lirada almışsınızdır. 20'ye kadar bir kar etmişsinizdir. Ve dersiniz ki ya dur, hisse senedi tavan olmuş, ben bir stop koyayım. Hani spekülatif bir hisse ya, 1 liradan 20 liraya gelmiş sonuçta. Herhangi bir geri dönüşte ben zarara oturmayayım. Burada 5.45'e stop koyduğunuzu düşünelim. Elinizdeki lotlarla. Şimdi tahtacı şuna bakıyor. Tahtacının elinde, örnek veriyorum, 6 milyon lot var. Tavanımızda ne kadar lotumuz var? 5 milyon lotumuz var. Bir alt kademede 540 bin lotumuz var. Adam bakıyor, kendi elindeki lot ile tavanda alıcı bekleyen lotlar hemen hemen birbirine yakın. Tamam. Kol eke emir kullanarak, yani hızlı emir sistemi kullanarak buradaki alıcılara kendi elindeki 6 milyon lotu veriyor. Bakın şu aşağı kadar veriyor. Tabi tavan fiyatımız 5.50 ya. 5.50'den bir anda aşağı doğru basıyor. Peki buradaki bizim stopumuza kadar, yukarıdaki emirlerin toplamına kadar 5.6 milyon. 370 bin lot yok. Hani bu yukarıda toplam 6 milyonu 6 milyon karşılamıyor. Normalde sizin stopunuzun çalışıp elinizdeki malları satabilmeniz gerekiyor. Ama adam her fiyattan işlem verdiği için, örnek veriyorum, 5.50'den de 5.49'dan da 48'den de 47'den de 46'dan da işlem verdiği için ve kolaki emir kullandığı için sizin stopunuz burada askıda kalıyor. 5.44, 43, 42, 41, 40 aşağı kadar, tabana kadar tüm alış kademelerinde kaç lot alıcı varsa kendi elindeki hisseleri oraya satıyor. 6 milyon lotu satıyor. Bu şekilde sizin stopunuz askıda kalmış oluyor arkadaşlarım ve siz elinizdeki lotları satamıyorsunuz. Örnek vereyim, 6 milyon olmasın. Burada 5 milyon 100 bin olsun. 5 milyon 100 bin olsun. Hisse tavanda 5 milyon 100 bin lotu var tahtacının. Tahtacı burada bu kademeden veriyor malların hepsini. Çok yüklü bir şekilde verdiği için. Bu arada şunu söyleyeyim. Koleki emri sadece tahtacı kullanmıyor. İşin robotu kullanıyor. Yapı Kredi'nin robotu kullanıyor. Bankof'un robotu kullanıyor. Bu robotlar mini saniye ile işlem yaptığı için buradaki satışı algılıyorlar. Ve kendileri de kolaki emir kullandığı için aşağıdaki kademeleri sırayla kapışıyorlar. Onlar da buralara satış giriyor ve buradaki alıcılara ellerindeki lotları veriyor. Yine ne oluyor? Aşağı kadar, tabana kadar olan tüm kademelere satışları veriyorlar. Hisse senedi tabana oturuyor. Bu şekilde sizin stop emriniz askıda kalmış oluyor. Siz stop kurduğunuz hisse senedini satamıyorsunuz. Bunu nerede görüyoruz? Mesela biz tavandan alamıyoruz. Tabandan satamıyoruz. Yine bu da koleki emrin bir gerçekleşmesidir. Ama kurumlar bunu yapabiliyor. Burada olduğu gibi tüm kademelere her fiyattan satış vererek tabana otursa bile onlar daha az zarar ederek bu sistemden çıkabiliyorlar. Ne oluyor bundan sonra? Hisse senetlerinde taban seyirleri başlıyor ve siz o tabandan çıkamıyorsunuz. Çünkü koleki emir kullanan kurumlar milisaniye hızında işlem yaptığı için, hatta belki çok daha hızlı sürede işlem yaptığı için onlar avantajlı, öncelikli oluyor ve siz çıkamıyorsunuz. Buradan da neyi söylemek istiyorum? Siz böyle çok yukarı gitmiş 20 kat, 50 kat, 10 kat, 15 kat gitmiş hisse senetlerine tavana göre güvenerek işlem yapmayın. Demeyin tavanda 5 milyon lot var. Adam gelir bunu çizer. Tüm algoritmaları, diğer tüm kurumların algoritmalarını tetikler. Tavandan tabana oturur. Taban serisi başlar. Sonra çıkamayabilirsiniz. Bu şekilde koleki emir kullanarak bunları gerçekleştirebilirler. Koleki emri geçen videoda teorik şekilde açıklamıştım. Şimdi burada derinlik simülasyonu üzerinden de anlatmış oldum. Bu tavan için geçerliydi. Tavandan tabana için geçerliydi. Tabandan tavana için de yine aynı mantıkla geçerli oluyor. Tabandaki satış adedini bir kurum karşıladığı zaman diğer kurumlarda kolaki emirle hissenin yukarı gideceğini düşünerek emir giriyor ve hisse yukarı gidince onlar düşük bir bölgede maliyetlenmiş oluyor. Yine bazen yukarıda mallarını veriyorlar.
Bunları da sık sık görüyoruz.